Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Geçen haftalardaki değişimleri anlamaya çalışacağımız bir haftaya hazır mısınız? Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 15-21 Ağustos arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlar etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Geçen seneden beri 2-3 Ağustos 2022'yi sürekli işaret etmiştim. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda ani gelişmeler olacak demiştim. Aslında bu ani gelişmenin benzerini Ocak-Şubat 2022'de de yaşamıştık. Şubat sonunda Ukrayna ve Rusya arasında aniden başlayan savaşın benzerini yaşamamız gerekiyordu. Bunu da Çin ve Tayvan arasında yaşayacağız. Çin, Haziran 2020, Haziran 2022 yılları arasında komşularıyla olan ilişkilerinde farkındalıkları ortaya çıkmaya başladı. Bu hem yakın komşusu hem de uzaktaki komşularıyla ilgiliydi. Onlarla olan ilişkilerinde değişiklik olması gerekiyordu. Bunu anladı. Komşularıyla ilişkisinde yeni 9 senelik planını yapmaya başladı. 2021 ve 2022'de Çin büyük sınavlar yaşadı. Disiplinli olmakla ilgili, planlı olmakla ilgili sınavlar yaşadı. Çin'in ülke içinde ve topraklarında değişimler olması gerektiğini Kasım 2021'den sonra daha net görmeye başladı. Mayıs 2022'de bunun planlarını yaptı, ancak 2-3 Ağustos'taki adımı farkındalıkların ortaya çıkmasıyla ilgili. Şu an net değişimler olmayacak. Asıl değişimler Ekim-Kasım 2022'de gündeme gelecek. Bu değişim Mayıs 2023'te de tamamlanacak. 23 Ağustos 2022'ye kadar Çin büyük adımlar atacak, gücünü göstermeye çalışacak, sonrasında yavaşlayacak. 15 Ekim 2022'ye kadar savaş yavaş ilerleyecek. 25 Ekim'den sonra gücünü daha fazla göstermeye çalışacak. Mayıs 2023'e kadar sürekli gündemde olacak. Mayıs 2023'ten sonra Çin içinde büyük değişimler yaşanacak. Rusya hala güç gösterisi yapıyor. Gücünü ay sonuna kadar da gösterecek. Rusya topraklarında değişim olmak zorunda. Buna dair net adımlar Ekim-Kasım 2022'de atılacak. Rusya toprakları Mayıs 2023'te netleşecek. Ocak-Şubat 2022'de dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda gizli kapaklı oynanan oyunlar bu hafta açığa çıkacak. Bu gizli kapaklı olaylar nedeniyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Deprem etkisi olacak. Bitmesi gereken konular netleşecek. Bu gizli kapaklı olayların açığa çıkması dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda lider değişimlerini de tetikleyecek. Güneş bu hafta Aslan Burcu'nda ilerliyor. Hafta sonundan sonra da Başak Burcu'na geçecek. Güneş Aslan Burcu'nda gösteriş, şöhret, sanat, çocuklar, riskli konular daha fazla gündemde olacak. Bu konularda bazı taşlar yerine oturacak. Egosu yüksek olanlar otorite kurmaya çalışacak, lider olmaya çalışacak. Venüs Aslan Burcu'nda dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda ego savaşları hala devam ediyor. Para konusunda güç savaşları devam ediyor. Para bende diyenlerin egosu yüzünden zorlanmalar yaşanabilir. Merkür Başak Burcu'nda bu hafta çok fazla detaylara takılabiliriz. Dikkat dağınıklığı fazla olacak. Detaylarla uğraşırken geneli görmek zor olacak. Konuşmalarda, iletişimde, yazışmalarda, sözleşmelerde buna dikkat etmek gerekiyor. Mars hala Boğa burcunda, hem Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü etkisi, hem Satürn etkisi, hem Güneş etkisi var. Özellikle sabit burçların hayatında köklü değişimler olmak zorunda. Yani Boğa burcu, Akrep burcu, Aslan burcu ve Kova burcunun son aylarda bunları anlayan ve kabul eden değişimleri yaptı. Anlamayan, inat eden, konfor alanından çıkmayan ve hala değişime direnenler zorluklar yaşıyor. Psikolojik sorunlar yaşıyor. Sabit burçlar Mayıs 2023'e kadar hayatlarında köklü değişimler yapmaları gerektiğini artık anlamalılar. Hafta sonundan itibaren Güneş Başak Burcu'nda geçecek. Mars İkizler Burcu'na geçecek. Artık sahne değişecek. Değişken burçların sahnesi artık olacak. Yani İkizler Burcu, Yay Burcu, Başak Burcu ve Balık Burcu'nun dönemi başlayacak.
Onların hayatında hareketli zamanlar başlayacak. Zaten Haziran 2020, Haziran 2022 arasında hayatlarında köklü değişimler olmuştu. Şimdi eksik taşlar yerine oturmaya başlayacak. 6 ay sürecek serüvenle ilgili ilerleyen zamanlardaki konuları videolarda paylaşacağım. Geçen hafta Kova burcunda dolunay gerçekleşmişti. Önümüzdeki hafta da Başak burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu hafta eski konuları hayatımızdan çıkartırsak önümüzdeki hafta yeni konuları yaşamaya başlayacağız. Yeniliklere yer açmak kolay olacak. Bu hafta para konusunda şanslı olan burçlar Koç burcu, Balık burcu ve Aslan burcu ile Yengeç burcu olacak. Bu hafta aşkta şanslı burçlar Aslan burcu, Kova burcu, Koç burcu olacak. Bu hafta sağlığına dikkat etmesi gereken burçlarsa Yay burcu, Balık burcu ve Koç burcu olacak. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kitap, bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da sipariş verebilirsiniz. Şimdi 15-21 Ağustos 2022 arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda çocuklarla ilgili konularla yoğundunuz. Bazı kararlar vermeniz gerekiyordu. Güzel haberler aldınız, güzel sonuçlar aldınız. Bu hafta çocuklarla ilgili konular sonuçlanacak. Son haftalarda aşk ilişkinizde güzel gelişmeler oldu. Aşk ilişkinizde ciddi adımlar attınız, yeni adımlar attınız. Bu hafta aşk ilişkiniz sonuçlanacak. Güzel gelişmeler bu hafta daha fazla olacak. Bu hafta aşkta şanslısınız. Duygularınızı biraz abartabilirsiniz. Aşk ilişkinizde biraz fazla ego olabilir. Ego savaşları yaşanabilir. İnatlaşmalar da yaşanabilir. Buna dikkat edin. Bu hafta sağlık konuları daha fazla konuşulacak. Sağlıkla ilgili görüşmeler var. Bu sizin sağlığınız olabilir. Çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Sağlık konusunda güzel haberler de var. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili görüşmeler var. Bu alanlarda imza atılabilir. Önümüzdeki hafta bu alanlarda yeni başlangıçlar yapılabilir. Son haftalarda para konuları gündemimizdeydi. Alacak verecek konuları, yatırım konuları, para kazanma için yeni yatırım yöntemleri gündemimizdeydi. Eski sistemler değişmek zorunda kaldı. Yeni sistemleri anlamanız gerekti. Bu hafta bunları iyi anlayın. Ekim-Kasım aylarında bunlarla ilgili net adımlar daha kolay atılacak. Bu hafta parayla ilgili konular hızla tamamlanacak. Önümüzdeki haftadan sonra gündemimiz değişecek. Sahnelerle ilgili işiniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bu hafta bu konulardan daha fazla para kazanılabilir. Bu konularda başlangıçlar yapılabilir. 2019-2020 yılları hayatınız boyunca hatırlayacağınız seneler olacak. Hem iş, kariyer, eğitim hayatınız değişti, hem ev, aile, ebeveynler, eşle ilgili konularda 180 derece değişimler oldu. Bu sene başında da hayatınızda değişimler yaşandı. Temmuz ayı iş, eş, ebeveynlerle ilgili değişimler oldu. Gizli kapaklı konularla da ilgilendiniz. Önümüzdeki sene hayatınızda köklü değişimler yine olacak. Özellikle Nisan 2023'te tutulmalar Koç burcu, Terazi burcu aksına geçmeye başlayacak. Hayatınızda yenilikler olmaya başlayacak. 2005-2007 seneleri arasını iyi analiz edin. 2014-2016 senelerini şimdiden iyi analiz edin. Çünkü benzer konular önümüzdeki seneden sonra karşınıza çıkacak.
Son aylarda şanslıydınız ancak Plüto ve Neptün şanslı olduğunuzu anlamanıza izin vermedi. İçinizdeki yetersizlik hissi, merhametinizin karşılık bulamaması, arkanızdan gizli kapaklı olayların yaşanması, şanslı olduğunuz alanları anlamanızı engelledi. Bu hafta şanslı olduğunuz konuları düşünün. Bunları anlarsanız Aralık'tan sonra şanslı olduğunuz alanları daha fazla farkında olarak yaşayabilirsiniz. Geçen hafta sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili konuları toparladınız. Arkadaş ilişkilerinizi toparladınız. Teknolojiyle olan ilginizi daha da farkına vardınız. Bu alanlarla ilgili sene başından beri sınanma halindeydiniz. Bir şeyler öğrenmeye çalıştınız. Bu alanlar size hayat dersi vermeye çalıştı. Sizin gelişmeniz için, sizin olgunlaşmanız için bunlar gerekliydi. Şimdi bunları daha fazla düşüneceksiniz. Farkındalık artacak. Yeni iş arayanlar finansla ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, yemek sektörüyle ilgili konularda işler karşınıza çıkabilir. Bu alanlarda işleriniz varsa bu işlerinizde ani gelişmeler yaşanabilir, değişimler yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında parayla ilgili konular sonuçlanabilir. Parayla ilgili güzel haberler var. Hafta sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla zaman geçirmek için plan yapın. Onların hayatında bazı konular sonuçlanabilir. Onların yanında olun. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuzun etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda, son haftalarda ani değişimlerle karşılaştınız. Hayatınızda birçok konuda değişimler oldu. Evinizle ilgili, ailenizle ilgili, işinizle ilgili, yakın çevrenizle ilgili, eşinizle ilgili değişimler yaşadınız. İlişkilerinizi sorguladınız. Eğer hala köklü değişimleri yapmadıysanız Mayıs 2023'e kadar bu değişimler yaşanacak. Yaşanmak zorunda. Eski konular bitmek zorunda. Yeni konuları hayatınıza katılmak zorunda. Bunu geçen hafta daha net anlamaya başladınız. Ekim-Kasım aylarında da yine net uygulayacaksınız. Bu hafta hayatınızdaki değişiklikleri hızla tamamlanacak. Önümüzdeki haftadan sonra gündeminiz değişecek. Kasım 2021'den beri tutulmalar Akrep Burcu, Boğa Burcu aksında ilerliyor. Bu nedenle hayatınızda köklü değişimler olmak zorunda. Sabit fikirli olduğunuz için bunu kabullenmeniz zor. Bence kabullenin, yoksa değişime mecbur kalacaksınız. 2012-2014 senelerini düşünün. Hayatınızda neler değişmişti bunu düşünün. Benzer değişimleri yaşayacağınızı bilin. Tutulmalar 1,5 sene aynı burçta olduğu için 1,5 sene içinde hayatınız değişecek demektir. Ne zaman olacağını da doğum haritanız belli edecektir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları bu hafta tamamlanabilir. Uzun yolculuklar bu hafta daha fazla yapılabilir. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Sakin olursanız daha mantıklı kararlar alabilirsiniz. Evliliğinizde sorun yaşanıyorsa, ilişkinizde sorun yaşanıyorsa hızlı kararlarla ilişkinizi bitirebilirsiniz. İnatlaşmalar çok fazla var, sabit bir fikirler var. Biraz uzaklaşın, sorunları çözmek için kendinize zaman verin. Bu hafta ebeveynlerinize ilgili konularla ilgilenme var. Onların hayatında değişimler olabilir. Bunlarla ilgileneceksiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Yeni iş arayanlar bu hafta iş bulmanız kolay olacak. Algılarınızı açın.
Karşınıza çıkan fırsatları da mutlaka değerlendirin. Aralık 2021'den beri finansal olarak zor süreçler geçirdiniz. Eşinizin, ortağınızın parasıyla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kaldınız. Belki hukuksal süreçlerle karşılaştınız. Bu hafta bu konular sonuçlanacak. Aralık 2021'den beri yeni yatırım konularıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Yeni yatırım fikirleri geliştirdiniz. Bu hafta bu konuları toparlayacaksınız. Bu yeni sistemle ilerlemeye başlayacaksınız. Bu hafta ilişkilerinizle ilgili ani değişimler yaşayabilirsiniz. Özgürlük kavramının iyi düşünün. Bu haftaki sınavınız bu olacak. Özgür kalmak isterken yalnız kalmayın. 2018'den beri özgürlük kavramını daha fazla düşünmeye başladınız. Hayatınızın hemen her alanında özgür kalmak için mücadele etmeye başladınız. Önümüzdeki 4 sene daha özgür kalmak isteyeceksiniz. Özgürlüğü hayatınıza katmak isteyeceksiniz. Sene başından beri iş kariyerle ilgili yeni şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. İş kariyerle ilgili hayatınızda yenilikler yapmanız gerekiyordu. Belki tamamen büyük bir değişiklik yapmanız gerekiyordu. Haziran'dan beri bunları daha fazla düşünmeye başladınız. Değişiklikleri yapmalısınız. İş kariyerde daha disiplinli ve planlı olmalısınız. Aslında siz pratik düşünen ve pratik çalışan birisiniz. Ancak son 2 senedir disiplin ve planlı iş eğitim alanlarında daha fazla kullanmanız gerekiyordu. Şimdi bunu daha iyi anlayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sürekli kendinize konuşacaksınız. Bu konuşmalar muhakemelerle ilgili olabilir. Biraz yorucu olabilir. Spor yapmak enerjinizi doğru yönde kullandırır. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Duygularınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Bu kararları uygulayabilirsiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında hayatınızdaki birçok konu toparlanacak. Bu tarihleri hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Hafta sonunda uzun zamandır beklediğiniz para elinize gelebilir. Parayla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınızla daha fazla zaman geçirdiniz. Onların hayatında değişimler oldu. Onların yanındaydınız. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle parasal konular var. Onlardan parasal desteği alabilirsiniz ya da para desteği sağlayabilirsiniz. Geçen haftalarda depresif durumlar çok fazla oldu. Kendinizi anlamanız gerekiyordu. Kendi halinizde kalmalıydınız. Önümüzdeki haftadan sonra 6 ay hayatınızda değişimler olacak. Bunları planlamanız gerekiyordu. Psikolojik olarak kendinizi hazırladıysanız, planlarınızı yaptıysanız 6 ay bunlar tamamlanacak. Bu hafta buna daha fazla odaklanın. Eğitimle ilgili, kendinizi geliştirmekle ilgili, işinizle ilgili, bütün hayatınızla ilgili planları yapın. 6 ay bunları tamamlayabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemdeyse bunlarla ilgili imzalar atılabilir. Bunlara dair ilk adımlar önümüzdeki hafta atılabilir. Uzun yolculuklar, uzak yerler, yurt dışına taşınma, şehir dışına taşınma konuları da gündemde. Bunlarla ilgili planları da yapın. Zaten sene başından beri bu konularda disiplinli olmalıydınız, planlı olmalıydınız. Şimdi bunları daha fazla düşüneceksiniz. Kasım'dan sonra eğitim konularında planlı ve disiplinli olmalısınız. Haziran 2020, Haziran 2022 arasında tutulmalar Yay burcu, İkizler burcu arasında gerçekleşmişti.
O tarihler arasında hayatınızda köklü değişimleri yaptınız. Yeni 9 senenin değişikliklerine adım attınız, temellerini attınız. Bunları yaparken psikolojik sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Kasım 2021'den beri de değişimleri kabullenmeye çalışıyorsunuz. Yenilikleri hayatınıza katmaya çalışıyorsunuz. Eviniz, eşiniz, işiniz, aileniz, ebeveynleriniz, eğitiminizle ilgili değişimleri anlamaya ve kabullenmeye çalışıyorsunuz. Bu değişimleri henüz kabullenemeden yeni bir sürece başlayacaksınız. Belki o zaman direnip yapamadığınız değişimleri şimdi yapabilirsiniz. Aralık 2021'den beri özellikle de ilişkiler konusunda değişiklikler vardı. Bu özel ilişkinizle ilgili olabilir, eşinizle ilgili olabilir, ortağınızla ilgili olabilir. Karşınızdaki kişi veya kişilerin değiştiğini düşündünüz. Onların size davranışlarının değiştiğini düşündünüz. Ancak sizin onlarla ilgili düşünceleriniz değişti, farkındalığınız değişti, ilişkiye bakış açınız değişti. Bu yüzden ilişkinizi sorgulamaya başladınız. Bu hafta bunları da düşüneceksiniz. Artık bunları kabulleneceksiniz. Doğum haritanızda İkizler Burcu son derecelerinde ise iş kariyer alanında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bazı hayaller kurup sonra bu hayallerden vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden gidin. Doğum haritanızda İkizler Burcu son derecelerinde ise Ocak-Şubat aylarında parayla ilgili gizli kapaklı bazı konular yaşandı ise, eş veya ortakla ilgili gizli kapaklı konular yaşandı ise bu hafta bunlar açığa çıkabilir. O zaman yaşanan gizli kapaklı olaylar tekrar karşınıza çıkabilir. Buna dikkat edin. Doğum haritanızda İkizler Burcu 8 derece ise sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki, ev, ticaret gibi alanlardaki konuları toparlayın. Bu konular size şans getirecek. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sosyal ortamlar, sosyal mecralarda zaman geçirebilir. Arkadaşlarınızla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Onların yanında olabilirsiniz. Hafta ortasında ruhsal olarak yoğun olacaksınız. Son zamanlarda psikolojinizi bozan konular tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konularda inatlaşmayın. Sakin olun. Kendinize odaklanın. Sanatla, yemekle vakit geçirmek size iyi gelecek. Hafta sonunda enerjiniz güçlü olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Hafta sonundan itibaren hayatınızda yeni bir süreç başlayacak. Detaylarını önümüzdeki haftadan sonra çok konuşacağız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transiti burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda arkadaşlarınızla ilişkileriniz daha fazla gündemdeydi. Onlarla birlikte iş yaptınız. Onlarla birlikte zaman geçirdiniz. Onların hayatında değişimler yaşandı. Bunlara şahit oldunuz. Arkadaş ilişkilerinizi sorguladınız. Bu hafta arkadaşlarınızla ilişkilerinizi toparlayacaksınız. Arkadaşlarınızın hayatında toparlanma olacak. Bu haftadan sonra bu konularda geride kalacak. Önümüzdeki hafta gündeminiz değişecek. Son haftalarda arkadaşlarınızla aranızda inatlaşmalar olduysa, tartışmalar yaşandıysa bu hafta bu konular toparlanacak. Artık geride kalacak. Son haftalarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarda hızlı adımlar attınız. Yeni başlangıçlar yaptınız. Yeni konularla ilgilenmeye başladınız. Bu hafta bu konuları toparlamak kolay olacak. Başladığınız işleri ilerletmek kolay olacak. Bu hafta gündeminizde para konuları var. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Para akışında güzel gelişmeler var.
Sosyal mecralardan, sosyal alanlardan da bu hafta daha fazla para kazanılabilir. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmeler var. Bu görüşmelerde bazı detaylar konuşulacak. Bu detaylar sizi biraz yorabilir. Çok takılmayın. İletişim, medya, lojistik, pazarlama konularıyla ilgili işleriniz varsa bu konularda imzalar atabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni adımlar atılabilir. Doğum haritanızda Yengeç burcu 8 derece ise iş, kariyer, eğitim konusunda şanslı bir hafta olacak. İş, kariyer, eğitimde eksik kalan konuları toparlamak kolay olacak. İş, kariyerle ilgili eğitimlerde alınabilir. Sene başından beri çok fazla harcama yaptınız. Genellikle teknolojik alet ve sistemlerle ilgili harcamalar yaptınız. Bunları yatırım olarak düşünün. Bunlar ilerleyen zamanlarda sizin işinize yarayacak. Bu yatırımlarla ilgili konularda disiplinli ve planlı olmalıydınız. Eğer bunu anladıysanız şimdi yarım kalan konuları toparlamak kolay olacak. Eğer disiplinli ve planlı olmadıysanız bunları düşünün, muhakeme edin. Kasım'dan sonra disiplinli ve planlı olmaya çalışın. Ocak-Şubat aylarında ilişkilerinizle ilgili gizli kapaklı bazı konular yaşanmış olabilir. Bu hafta bunlar ortaya çıkabilir. Gizli kapaklı olaylar bu konu bazı şeylerin bittiğini göstermeye çalışacak. Bunu artık kabul edin. Plüto yakar yıkar bitirir. Geri dönmeyi asla düşünmeyin. Doğum haritanızda Yengeç burcu son derecelerinde ise eğitimle ilgili konularda kendinizi yetersiz hissediyorsanız bu hafta bunları düşüneceksiniz. Yetersizlik hissinin haklı olmadığını anlayacaksınız. Eğitim hayatınızda hayal gücünüzü kullanın. Eğitimle ilgili konularda cesur olun. Adım atın, ilerleyin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresinden maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında işlerinizle ilgili konular toparlanacak. Aylardır gündemimizde olan konular sonuçlanabilir. Eğitimle ilgili konularda hafta başında beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda hafta başında başarı var. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ilişkileriyle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Onların yanında olabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizle ilgili farkındalığınız da artacak. Hafta sonunda biraz depresif durumlar söz konusu olacak. Kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Kendi içinizde konuşmalar çok olacak. Önümüzdeki 6 ay bunları daha fazla konuşacağız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Güneş size enerji veriyor. Bunu kullanın. Gücünüzü hissedin. Çünkü bu güce ihtiyacınız olacak. Hayatınızda bazı şeyler değişirken enerjiye ihtiyacınız olacak. Geçen haftaki dolunay ilişkilerle ilgili bitiş ve başlangıçları işaret ediyordu. Bu haftada bunlar gündemimizde. İlişkilerle ilgili geçmişteki konuların bittiğini kabul edin. Yeniliklere yer açın. Zaten son 2 senedir ilişkilerle sınandınız. İlişkilerden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Karşınızdaki kişiden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Karşınızdaki kişilerle ilgili karamsar düşünceler içinde oldunuz. Kuşkular içinde oldunuz. Onları anlamak istemediniz. Şüpheyle yaklaştınız. Bu duygular nedeniyle ilişkinizde sorun yaşadınız. Bu iş ilişkiniz olabilir, aşk ilişkiniz olabilir, evliliğiniz olabilir. Bu ilişkilerle ilgili konuları şimdi muhakeme edeceksiniz. Bitmesi gerekenleri bitirin.
2017-2018'de ilişkilerle büyük bir sınanma halindeydiniz. Şimdi bu sınavın sonuçlarını alma zamanı. O zaman bırakmanız gereken ilişkiler vardı. O zaman bırakamadıklarınızı artık bırakın. Hayatınız değerli, geçmişe ve geçmişteki kişi veya kişilere bağımlı kalarak geçmişte yaşarsanız geleceği inşa edemezsiniz. Bu hafta Venüs Aslan Burcu'nda duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygularınızı biraz fazla abartabilirsiniz. Bu abartı egoya neden olabilir. Dikkat edin. Aşkta güzel zamanlar var. İnatlaşmalar yaşayarak bu güzel duyguları öldürmeyin. Duygularınızı yaşarken egodan uzaklaşın. Aşk ilişkinizde bazı konular sonuçlanabilir. Ciddi adımlar atılabilir. Yeni aşk arayanlar, bu hafta yeni aşkı bulmak kolay olacak. Algılarınızı açın. Güneşin parlaklığını kullanın. Enerjinizi kullanın. Son aylarda iş, kariyer, eğitim konularıyla çok yoğundunuz. Bazı değişiklikleri yapmanız gerekiyordu. İş değiştirmek, işten ayrılmak, iş alanını değiştirmek, iş yerini değiştirmek konuları vardı. Bu hafta bunlar hızla sonuçlanacak. Toparlamak kolay olacak. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Bu hafta para konularını çok fazla konuşacaksınız. Para ile ilgili biraz fazla detay konulara takılabilirsiniz. Buna dikkat edin. Son haftalarda eğitimle ilgili alanlarda hızlı adımlar attınız, yeni başlangıçlar yaptınız. Bu hafta eğitim konularını toparlayacaksınız. Önümüzdeki 9 senenin başlangıcını yapacaksınız. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Daha fazla para kazanabilirsiniz. Ancak lüks ve gösteriş için daha fazla harcama yapılabilir. Doğum haritanızda Aslan Burcu son derecelerinde ise finansla ilgili aldanma ve aldatılmalar yaşanabilir. Dikkatli olun. Aralık 2021'den beri çocuklarla ilgili konularda değişiklikler karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştınız, bunları kabullenmeye çalıştınız. Çocukların hayatında değişimler oldu. Bu değişimler sizin de hayatınızı değiştirdi. Çocuk konusunda farkındalığınız arttı. Şimdi bu değişimleri daha kolay kabulleneceksiniz. Aralık 2021'den beri aşk ilişkinizle, cinsel konularla, aşka bakış açınızda değişiklikler oldu. Bu konularda farkındalığınız değişti. Kendi içinizde bu konuları farklı anlamaya ve yorumlamaya başladınız. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartma zamanı. Doğum haritanızda Aslan Burcu 8 derece ise eğitimle ilgili alanlarda şans var. Eğitimle ilgili eski konular sonuçlanacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz haberleri alabilir. Aniden karar alıp uzaklara da gidebilirsiniz. Hafta başında eğitimle ilgili konular gündemde olacak. Eğitimle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Eğitimle ilgili konularda başarı var. Hafta ortasında iş, kariyer konularıyla ilgili konular tamamlanabilir. Beklediğiniz haberleri alıp yeni bir işe de başlayabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verin. İş görüşmelerinizde başarı var. Haftanın sonunda sosyal mecralarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlardaki işlerinizde bazı konularda sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemeyesiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta içinizde büyük bir enerji olacak. Bu enerjiyi kendiniz için kullanın. Kendinizi geliştirmek için kullanın. Bazı şeyleri anlamak için kullanın. Bazı şeylerin bittiğini anlamak için kullanın.
Bazı şeylerin başlaması gerektiğini anlamak için kullanın. Önümüzdeki hafta Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Şimdiden kendinizi yeniliklere hazırlayın. Yeni konular için sürekli planlar yapın, sürekli hayaller kurun. Çünkü bunlar 6 ay gündemimizde olacak. Hayatınıza yeni bir düzen kurmak için zamanınız olacak. Bu hafta kendi içinizde sanatçı yanınızı daha öne çıkartın. Bu sizi ruhsal olarak rahatlatacak. Şiir yazın, kitap yazın, şarkı sözü yazın, moda tasarımı yapın. Bunlarla ilgili kendinizde değişiklikler yapın. Bunlarla ilgili kendinizi yetersiz hissetmeyin. Belki bundan para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Bunu da değerlendirin. Bu hafta çok fazla konuşacaksınız. Çevrenizdeki kişilerle konuşacaksınız. Kendi kendinize konuşacaksınız. Bu size iyi gelecek. Yeni fikirler duyacaksınız. Kendi içinizdeki bazı konuları söylemek size de iyi gelecek. Kendi içinizdekileri dillendirmek, bunları konuşunca duymak size de iyi gelecek. Ne istediğinizi daha iyi anlayacaksınız. Bunu yazıyla da yapın, sözle de yapın. Bazen duymak ve okumak bazı şeylerin netleşmesi için iyi bir yöntem olabilir. Bu hafta telefon görüşmeleri çok fazla yapacaksınız. Bazen telefonları kapatmak bile isteyebilirsiniz. Yoğun görüşmelerden yorulabilirsiniz. Ancak bu görüşmeler bazı şeylerin sonuçlanması için gerekli görüşmeler. Bunlardan kaçınmamalısınız. Sadece arada nefes terapileri yapın. Uzun yolculuklarda da konuşmalar çok fazla olacak. Son aylarda eğitimle ilgili konular yoğundunuz, yoruldunuz. Önümüzdeki 9 senenin başlangıcını yapmanız gerekiyordu. Yeni adımlar atmanız gerekiyordu. Bu hafta eğitim konuları sonuçlanacak. Bu haftadan sonra taşlar yerine oturacak. Yeni konularla devam edeceksiniz. Siz çok fazla detay düşünen birisiniz. Karşınıza değişim çıktığında bunu muhakeme etmekten değişim zamanlarını kaçırabilirsiniz. Aralık 2021'den beri iş, ev, ebeveynler, aile, kariyer, eğitim, eş konularında farkındalıklarınız arttı. Bazı şeylerin değişmesi gerektiğini gördünüz. Ancak bunları detaylı muhakeme etmekten değişimleri ya yapmadınız ya da hala düşünüyorsunuz. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek yeni ay size yeni bir fırsat veriyor. Artık yeni adımlar atabilirsiniz. Hayatınızdaki birçok konuda yeni adımlar atma zamanı başlıyor. Sene başından beri sağlık konularıyla sınandığınız psikolojik ve bedensel sağlık konuları aslında değişimlere karşı koymanızdan dolayı olabilir. Bunu düşünün. Sene başından beri sağlıkla ilgili karşınıza çıkan konuları bu hafta muhakeme edeceksiniz. Bunlardan dersler çıkartın. Bazı şeyleri geride bırakmayı öğrenin. Ellerinizde sıkı tuttuğunuz şeyler ellerinizi acıtıyorsa bırakın. Bırakmak vazgeçmek değildir. Bırakmak kendinizi özgür hissettirir. Özgürlüğü anlamak için bırakın. Özgürlük her zaman yalnız kalmak değildir. Bunu iyi anlayın. Kasım 2021'den beri yurt dışına taşınma, başka şehre taşınma, uzak yerlerle ilgili konularda değişiklikler yapmanız gerekiyordu. Bunları anlamalıydınız, bunların farkına varmalıydınız, bunları Temmuz başından beri tamamlamalıydınız. Eğer hala tamamlamadıysanız bu hafta bunlarla ilgili net düşünceler olacak, değişimler olacak. Bunu da doğum haritanızdaki açılar belirleyecek. Kasım 2021'den beri kardeşlerinizle, akrabalarınızla olan ilişkilerinizde değişiklikler olması gerektiğini anladınız. Onlarla olan ilişkilerinizde farkındalığınız artmaya başladı. Onlarla olan ilişkileriniz değişmeliydi. Son aylarda bunları daha fazla görmeye başladınız. Şimdi bunları kabul edin. Kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla olan ilişkilerinizi muhakeme edin. Onlar değişmedi. Sizin onlara bakış açınız değişti. Bunu kabul edin. Doğum haritanızda Başak Burcu son derecelerinde ise iş veya özel ilişkilerinizde aldanma ve aldatılmalar var. Karşınızdaki kişiye dikkat edin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temellerini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz.
Hafta başında borç alacak konuları gündemde olacak. Banka işlemlerinizde yoğunluk var. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda başarı var. Eğitimle ilgili konular sonuçlanacak. Hafta ortasında uzun yolculuklar yapılabilir. Uzaklardan haberler var. Uzaklarla ilgili konular sonuçlanacak. Hafta sonunda iş, kariyerle ilgili konularda yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili bazı konular toparlanabilir. İş görüşmeleri için hafta sonları randevu verin. Bu görüşmelerde başarı var. Yeni başlangıçlar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitleri burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda finansal olarak biraz zorlandınız. Alacak verecek konularla yoğundunuz, yoruldunuz. Banka işlemleriyle yoğundunuz. Belki yeni yatırımlar yaptınız. Belki yeni kredi konuları oldu. Belki çok fazla harcama yaptınız. Bu hafta bu konular toparlanacak. Bu konular geride kalacak. Bu hafta yeni yatırım planlarınızda toprak, arsa, gayrimenkul, bitkilerle ilgili konulara öncelik verin. Zaten Kasım 2021'den beri yatırım düşünceleriniz değişmeye başladı. Bu hafta bunu daha fazla düşüneceksiniz. Son aylarda eş veya ortakla ilgili konularla yoğundunuz. Hukuksal süreçler vardı. Eş veya ortakla ilgili parasal konular vardı. Bunlar sizi çok yordu. Bu hafta bu konular sonuçlanacak. Zaten Kasım 2021'den beri eş veya ortakla ilgili konularda bazı şeylerin farkına varmaya başlamıştınız. 1,5 sene sürecek olan bu konularda başlangıçlar ve sonuçlar sizin doğum haritanızda belli olur. Bu yüzden bu konular ya Kasım 2021'de başladı ya da Mayıs 2023'e kadar başlayıp sonuçlanacak. Bunu da doğum haritanız netleştirecek. Zaten Mayıs 2023'ten sonra hayatınızda yeni bir süreçte başlayacak. Şimdiden eski konuları netleştirmeye çalışın. Son haftalarda aşk ilişkinizde gündemimizdeydi. Hem Plüto hem Satürn hem Dolunay aşk ilişkinizde bitmesi gereken konuları bitmenizi işaret etti. Bunu iyi anlayın. Bitenin bittiğini kabul edin. Yeniliklere yer açın. Yeni aşk arayanlar bu hafta arkadaş ortamlarında, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni bir aşk başlayabilir. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Bu hafta başlayacak aşk uzun süreli bir aşk olacak. Son haftalarda çocuk konuları daha fazla gündemimizdeydi. Çocukların hayatındaki konular toparlanmaya başladı. Bu sizin de hayatınızı etkilediği bu hafta çocuk konuları sonuçlanacak. Çocuk konularını sorun olarak düşünmeyin. Onlardan bir şeyler öğrenmeniz gerektiğini düşünün. Çocuklar size bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Bunu görürseniz çocuk konusunun sorun olmadığını görebilirsiniz. Ocak-Şubat 2022'de ebeveynler, eş, aile konularında zorlandınız. Hayatınızda bazı değişiklikleri yapmanız gerekiyordu. Evliliğinizi sorguladınız, ilişkinizi sorguladınız. Kararlar almakta zorlandınız. Kararsızlıklar oldu. Kıskançlıklar oldu, şüpheler oldu. İlişkinizi sürekli sorguladınız. Ocak-Şubat 2022 aylarında evliliğinizle, eşinizle ilgili konularda gizli kapaklı olaylar oldu ise bu hafta bunlarla ilgili bazı şeyler açığa çıkabilir. Bu ilişkinizi, evliliğinizi bitirebilir. Bu bitişi kabul edin çünkü deprem etkisinde bir bitiş olacak. Bir daha eskisi gibi olmayacak. Ocak-Şubat 2022'de ebeveynlerinizle ilgili bazı konular yaşandı ise bu hafta bu konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konuların bittiğini de kabul edin. Bu hafta kendi içinizde çok fazla konuşacaksınız. Çok fazla detay düşünceleriniz olacak. Bu düşünceleri ya birileriyle paylaşın ya da yazıya aktarın. İçinizde kalırsa çok fazla detay sizi yorabilir. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda egonuz fazla, bunu biraz sorun yaratmış olabilir.
Bu haftada bu alanlarda ego savaşları yaşanabilir. Bu ruhsal olarak sizi yorabilir. Dikkatli olun. Doğum haritanızda terazi burcu son derecelerinde ise psikolojik sağlık konuları gündemde. Sağlık konularını biraz abartabilirsiniz. 5 duyu organı ve ayaklara dikkat edin. Bunlarla ilgili vesvese yapmayın. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde ikili ilişkilerle ve görüşmelerle yoğunluk var. Hafta ortasında hukuksal konular var. Son 2 senedir gündemimizde olan sorunlu giden evliliğinizle veya ortaklıkla ilgili hukuksal süreçler sonuçlanabilir. Hafta ortasında borç alacak konuları da sonuçlanacak. Hafta sonu uzun yolculuk yapılabilir. Uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Uzun yolculuklara da çıkabilirsiniz. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda sonuçlanmalar var. Eğitimle ilgili başarı da var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transferinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda iş, kariyer konuları gündemimizdeydi. Bu haftada iş, kariyer, eğitim konuları gündemimizde. Bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bu alanlardan daha fazla para da kazanabilirsiniz. İş, kariyer, eğitim alanlarında ego savaşları var. İlişkilerinize dikkat edin. Son aylarda ilişkiler konusu daha fazla gündemdeydi. İkili ilişkilerle ilgili hayatınızı düzenlemeye çalıştınız. Özel ilişkinizde, iş ilişkinizde, evliliğinizde bitmesi gereken konular, başlaması gereken konular oldu. Bunları anlamaya çalıştınız. Geçen 9 senelik ilişkilerinizi sorguladınız. Geçen 18 senelik ilişkilerinizi sorguladınız. Bu hafta ilişkilerle ilgili konuları toparlayacaksınız. Belki net kararlar alacaksınız. Belki de Mayıs 2023'e kadar bu konular hala gündeminizde olacak. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. İlişkilerle ilgili 2002-2004 arasını ve 2012-2014 seneleri arasını bir düşünün. O senelerde neler yaşadınız, neler başladı, neler bitti. Şimdi benzerlerini yaşayacaksınız. Zaten 2018'den beri ilişkilerinizde daha özgür olmaya başladınız, özgür düşünmeye başladınız, özgür davranmaya başladınız. Bu özgürlük düşüncesi belki de yalnız kalmanıza neden oldu. Özgür kalayım derken yalnız kalmayın. Siz sabit fikirli birisiniz, sabit düşüncelisiniz. Kasım 2021'den beri de hayatınızda değişimler olması gerektiğini anladınız. Mayıs 2022'de bunu daha net görmeye başladınız. Şimdi eski konuları iyi düşünün. Bitmesi gereken konuları iyi düşünün. İnat etmeyin. Sabit fikirli olmaktan vazgeçin. Önümüzdeki 9 senenin, önümüzdeki 18 senenin temellerini atın. Bunun içinde geçmişten sıyrılın. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Bu alanlarda görüşmeler daha fazla olacak. Arkadaş ilişkilerinizde daha fazla görüşmeler olacak. Detaylara çok takılmayın. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili bu hafta bazı sözleşmeler yapılabilir. Bunlarla ilgili önümüzdeki hafta yeni başlangıçlar yapılabilir. Yeni iş arayanlar bu hafta yeni iş bulmanız kolay olacak. Başvurular yapın. Hemen başlangıç yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar iş veya eğitim alanında yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu aşk uzun sürecek bir aşk olacak. Ocak-Şubat 2022'de kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla aranızda bazı konular yaşanmış olabilir. Gizli kapaklı bazı olaylar yaşanmış olabilir. Bu hafta bunlar gündeme gelebilir.
ortaya çıkabilir. Benzer konular yaşanabilir. Buna dikkat edin. Bu konular o zaman yaşandı ve bitti. Şimdi bunu kabullenmeye çalışın. Aralık 2022'den beri para kazanma, parayı yatırıma dönüştürme konuları gündemimizdeydi. Bunlarla ilgili farkındalıklarınız değişti. Spiritüel alanlarla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Belki bu alanlardan para kazanmaya başladınız. Din ve felsefeyle daha fazla ilgilenmeye başladınız. Haziran ayında bunlarla ilgili adımlar attıysanız şimdi bu alanlarda daha fazla ön planda olabilirsiniz. Sene başından beri evinizle ilgili, eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili konularda bazı karamsar düşünceleriniz de oldu. Şüpheler içinde olduğunuz bu alanlarda disiplinli olmanız gerekiyordu, planlı olmanız gerekiyordu. Bunları anlamak istemediniz. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Bazı farkındalıklarınız ortaya çıkacak. Bunları iyi anlayın, muhakeme edin. Kasım ayından sonra değişiklikleri yapmak daha kolay olacak. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz Akrep burcu ise bu hafta iş, kariyer, eğitim konularında yoğun olacaksınız. Eğer işiniz yoksa kesinlikle iş bulabilirsiniz. Bu alanlardaki işlerinizi hızlıca toparlayabilirsiniz. Doğum haritanızda Akrep burcu son derecelerinde ise çocuklarla ilgili konularda kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Bu duygudan kurtulun. Çocuklarla daha güzel iletişim kurabilirsiniz. Çocuklara karşı merhamet duygunuz artacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğ@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza dikkat edin. Baş, göz, burun, yanıklarla ilgili konulara dikkat edin. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili beklediğiniz haberleri hafta başında alınabilir. Hafta ortasında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. İlişkilerinizle ilgili ciddi kararlar alınacak. Bu evlilik kararı olabilir ya da ayrılık kararı olabilir. Bu kararları hayatınız boyunca hatırlayacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı hafta ortasında yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Hafta sonunda finansal olarak biraz zorlanma var. Fazla harcama yapılabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerde de başlangıçlar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda gündemimizde uzun yollar, uzun yolculuklar vardı. Bu hafta daha fazla uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzaklardan güzel haberler alabilirsiniz. Son haftalarda eğitimle ilgili konularla yoğundunuz. Bu hafta eğitimle ilgili güzel haberler alınabilir. Eğitimle ilgili konularda güneş gibi parlayacaksınız. Eğitimle ilgili işleriniz varsa bu alanlardan daha fazla para kazanılabilir. Uzaklarla ilgili işleriniz varsa, yurt dışıyla, şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa bu işlerden daha fazla para kazanılabilir. Bu hafta iş, kariyer, eğitim konularıyla ilgili görüşmeler yapılacak. Bu alanlarda imzalar atılabilir. Önümüzdeki hafta yeni başlangıç yapılabilir. Son aylarda sağlık konuları gündemimizdeydi. Sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Bu konularda hızlı adımlar attınız. Bu konular sizi biraz yordu. Bu hafta bu konular sonuçlanacak, toparlanacak. Önümüzdeki haftadan sonra gündeminizden uzaklaşacak. Sene başından beri iletişim, medya, pazarlama, lojistik alanlarıyla ilgili sınanmalar halindeydiniz. Kısa yolculuklar, arabayla ilgili konularda sınanma halindeydiniz. Belki hayatınıza yenilikler kattınız, belki yeni araba aldınız, belki arabanızla ilgili bazı gelişmeler yaşadınız.
Bu gelişmeler bazen karamsar düşünceler içinde olmanıza neden oldu. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Sene başından beri bu konularla ilgili neler yaşadınız? Bunları muhakeme edeceksiniz. Belki araba almayı düşündünüz, alamadınız. Bu hafta araba konusu da muhakeme edebilirsiniz. Ekim'den sonra araba alma ihtimali de var. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili daha önce başvuru yaptıysanız bu hafta sonuçları alıp hemen işe de başlayabilirsiniz. Sene başından beri ebeveynlerinize karşı daha fazla merhametli oldunuz, fedakar oldunuz. Ebeveynlerinizle ilgili konularda bazen kendinizi yetersiz hissettiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konuları muhakeme edeceksiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmeye çalışacaksınız. Önümüzdeki seneden sonra ebeveynlerinizle ilgili sınanmalar halinde olacaksınız. Bu hafta sağlıkla ilgili boğaz, boyun, omuzlar konusunda bazı sorunlar yaşanabilir. Dikkatli olun. Haziran 2020, Haziran 2022 arasında hayatınızda 180 derece değişiklikler yaptınız. Yeni bir hayata başladınız. Bunları yaparken zor bir süreç yaşadınız. Aralık 2021'den beri de hayatınızda yeni düzenleri kurdunuz. Eski yaşantılarınızdan uzaklaştınız. İlişkilerinizde yeni bir düzen kurdunuz. Mayıs 2023'e kadar bunları daha iyi anlayın. Bunların neler olduğunu düşünüp kabullenin. Ocak-Şubat 2022'de parayla ilgili gizli kapaklı yaşanan konular bu hafta karşınıza çıkabilir. Bu konu hayatınızda bazı şeyleri bitirebilir. Biteni kabul edin, bittiğini anlayın, geriye bakmayın. Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Uzaktaki kişiyle aşk ilişkiniz olabilir. Bu aşk konularında güzel gelişmeler yaşanabilir. Doğum haritanızda Yay burcu 8 derece ise daha önce başlayan aşk ilişkinizi bu hafta muhakeme edeceksiniz. Şanslı olduğunuz alanları iyi anlarsanız daha mutlu olabilirsiniz. Sene başından beri kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın komşularınızla ilgili konularda sınanma halindeydiniz. Karamsar düşünceleriniz oldu, kuşkularınız oldu, kıskançlıklar yaşandı. Onlar size bir şeyler öğretmeye çalıştı. Siz onlara bir şeyler öğretmeye çalıştınız. Şimdi bunları düşünün. İlişkilerinizde yeni gelişmeler için ışık olsun. Sanki onlar size yeni bir şeyler öğretmeye çalıştılar. Bu hafta bunları muhakeme edeceksiniz. Onlardan ne öğrendiniz? Bunları düşüneceksiniz. Onlarla olan ilişkilerinizden ne kazandınız? Bunları düşüneceksiniz. Önümüzdeki zamanlarda bu düşünceleriniz size ışık olacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında çocuklarla ilgili konular gündemde olacak. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Çocuklarla ilgili güzel haberler var. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı kararlar alınabilir. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler için randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerde ani kararlardan kaçının. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat edin. Son aylardaki sağlık konuları sonuçlanacak. Hafta sonunda ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Güzel, bu özel ilişkiniz olabilir. İşle ilgili ilişkiniz olabilir. Bazı konularda yeni başlangıçlar var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Çocukların hayatında değişiklikler oldu. Bu değişimleri anlamaya çalıştınız. Bu konular bu hafta hızla tamamlanacak. Son haftalarda finansal olarak zorlanmaya başladınız. Çok fazla harcama yaptınız.
Bazen gereğinden fazla harcama yaptınız. Bu haftadan sonra harcama konuları geride kalacak. Son aylarda aşk konuları gündemimizdeydi. Aşk ilişkinizle ilgili yeni adımlar attınız. Zaten Kasım 2021'den beri aşkla ilgili farkındalığınız değişti. Aşk ilişkinizle ilgili köklü değişiklikler yaşandı. Eğer hala bu konular netleşmediyse Mayıs 2023'e kadar netleşecek. Ne zaman olacağını doğum haritanızdaki açılar belirleyecek. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu işlerinizle ilgili son aylarda çok yoğundunuz, yoruldunuz. Bu hafta bu konuları toparlayacaksınız. Bazı konular sonuçlanacak. Bu haftadan sonra daha az yoğun olacaksınız. Kasım 2021'den beri sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili farkındalığınız değişti. Bu alanlarla ilgili eski düşünceleriniz değişti. Bu alanlarda değişiklikler yapmaya başladınız. Bu başladığınız konular önümüzdeki senelerde devam edecek. Eşle veya ortakla ilgili konulardan parasal gelişmeler var. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bunlardan güzel haberler alınabilir. Parasal kazanç sağlanabilir. Miras konuları da gündemdeyse güzel haberler alınabilir. Bu hafta uzun yolculuklarla ilgili konularda, uzak yerlerle ilgili konularda görüşmeler var. Bu görüşmelerin sonuçları önümüzdeki hafta alınabilir. Bu hafta eğitim konularında bazı adımlar atılabilir, görüşmeler yapılabilir. Eğitimle ilgili konularda önümüzdeki hafta yeni başlangıçlar yapılacak. Sene başından beri para konusunda karamsar düşünceleriniz oldu, kuşkularınız oldu. Sürekli düşünceler içinde oldunuz. Aniden gelen para oldu, aniden giden para oldu. Bu durumlar sizi uzun vadeli planlar için sorun oldu. Şubat 2023'e kadar parayla ilgili uzun vadeli planlar yapmanız zor olacak. Kasım ayına kadar parayla ilgili eski konular sürekli gündemde olacak. Eskiden yarım kalan yatırım planlarınızı şimdilerde gündeme alın. Hayaller kurun. Bunlar gerçekleşecek. Ocak-Şubat 2022'de sizin hayatınızda çok zor süreçler yaşandı. Gizli kapaklı bazı olaylar yaşanmış olabilir. Sizi üzen bazı gizli kapaklı olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Bu hafta bunlar karşınıza çıkacak. Her şey ortaya çıkacak. Bu konular yaşandı ve bitti. Bunu artık kabul edin. Bittiğini kabul ederseniz yenilikleri de daha kolay kabul edebilirsiniz. Aralık 2021'den beri ruhsal olarak kendinizi yenilemeye başladınız. Siz artık eski siz değilsiniz. Kendinizi değiştirdiniz. Karamsar düşüncelerinizi, kuşkularınızı eğittiniz. Farklı düşünmeye başladınız. Farklı davranmaya başladınız. Eskiden yaşananları kabullenmek daha kolay olmaya başladı. Bunu gördükçe umutlarınız da daha da arttı. Siz hayata bakış açınız karamsar ve kuşkularla dolu. Çünkü sizin için her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Mükemmel olması için uzun planlar yapan birisiniz. Bu planların olması için mücadele eden birisiniz. Hedefe ulaşmak için bazen hayatın akışı kaçıyor. Hayatın güzel yanları kaçıyor. Bunları sonradan görüyorsunuz. Bir bakmışsınız salıncağa binmeden hayat bitmiş. Gezip eğlenmeden hayat bitmiş. Çünkü uzun yolun sonuna odaklanınca yol üzerinde durmak sizi yavaşlatacak sanıyorsunuz. Yol kenarında durmak istemiyor. Hedefe bir an önce gitme telaşı içinde oluyorsunuz. Böylece yol kenarındaki eğlence veya farklı konuları es geçiyorsunuz. Bu özelliklerinizi Aralık 2021'den beri farkına varmaya başladınız. Şimdi bunları eğitmeye çalışın. Hayat sadece hedef ve ona ulaşmak değil, hayatta başka şeyler de oluyor. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında ebeveynlerinizle ilgili konular sonuçlanabilir. Ebeveynlerinizle ilgili konular toparlanacak. Hafta ortasında çocuklarla ilgili konular sonuçlanacak. Çocuklarla ilgili ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta ortasında aşk ilişkinizde bazı kararlar alınabilir. Ciddi adımlar atılabilir.
Hafta sonunda sağlığınıza dikkat edin. Sağlıkla ilgili yeni konular gündeme gelecek. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda hayatınızda değişimler oldu, olması gerekiyordu. Bunlar hala olmadıysa Mayıs 2023'e kadar zamanınız var. Değişimlere direnmeyin, yoksa psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Son aylarda ebeveynlerinizle ilgili konular gündeminizdeydi. Onlarla ilgilenmek zorunda kaldınız. Aniden gelişen konular oldu. Bu hafta bu konular toparlanacak, sonuçlanacak. Ebeveynlerinizin hayatındaki değişimleri artık kabul edin. Son haftalarda ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündeminizdeydi. Bu hafta bu konular toparlanacak. Evinizle ilgili değişiklikler hızla sonuçlanacak. Yeni 9 senelik plan sonuçlanacak. Kasım 2021'den beri Mayıs 2023'e kadar eviniz, aileniz, eşiniz, evliliğiniz, işiniz, kariyeriniz, eğitim konularınızda köklü değişimler olacak. Bazı kişiler son aylarda bunu gerçekleştirdi. Bazı kişiler de Mayıs 2023'e kadar gerçekleştirecek. Bunların ne zaman olacağını doğum haritanızdaki açılar belirleyecek. Son aylarda uzun yolculuklar yaptınız. Bu yolculuklar aniden başladı. Aniden karar verip gittiniz. Bu haftada uzun yolculuklar var. Uzak yerlerle ilgili konular sonuçlanacak. Kasım 2021'den beri evliliğinizle ilgili konular gündeminizdeydi. Karşınızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başladınız. Karşınızdaki kişiyi sorgulamaya başladınız. Aslında sizin farkındalığınız arttı. Karşınızdaki kişiyle ilgili düşünceleriniz değişti. Bazı şeyleri kabul etmek veya etmemek konusunda daha net olmaya başladınız. Bu nedenle ilişkinizi sorgulamaya başladınız. Mayıs ayında bu sorgulama süreci belki sonuçlandı ya da son aylarda sonuçlandırdınız. Bu hafta eş ve evlilikle ilgili konularda net adımlar atılacak. Kasım 2021'den beri evlilik planı yapanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Son haftalarda ikili ilişkiler gündeminizdeydi. İlişkilerinizde ego savaşları yaşandı. İlişkilerde sizin üzerinizde baskı yapılmak istendi. Siz bunu sevmezsiniz. Bu nedenle ilişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Bu hafta ilişkilerle ilgili duygusal zamanlar var. Ancak duygusallıkta ego savaşları yine var. Buna göre ilişkilerinizi düzenleyin, duygularınızı düzenleyin. Aralık 2021'den beri arkadaş ilişkilerinizde farkındalığınız arttı. Eski arkadaşlarınızla ilişkileriniz değişti. Onlarla paylaşımlarınız değişti. Bazı şeylerin farkına vardınız. Bu nedenle ilişkilerinizi düzenlediniz. Şimdi bunları daha fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartacaksınız. Siz pratik düşünen, pratik çözümler üreten birisiniz. Bu yüzden uzun vadeli planlar yapmazsınız. Geçmişe takılı kalmazsınız. Sürekli geleceği düşünür. Buna dair hayaller kurarsınız. Kurduğunuz hayaller her zaman gerçekleşir. Çünkü sizin bu hayalleri pratik olarak gerçekleştirecek gücünüz var. Oturduğunuz yerden para kazanacak gücünüz de var. Ama son 2 senedir Satürn sizi sınıyor, geçmişini düşün diyor, geçmişini de biriktirip getirdiklerini dikkate al diyor. Onlardan dersler çıkart diyor, geleceğini inşa ederken geçmişinde iyi analiz et diyor. Disiplinli ve planlı ol diyor. Sene başından beri disiplinli ve planlı olmanız gereken konular neydi? Şimdi bunları düşünün, bunlarla ilgili nasıl ilerlemeniz gerekiyordu bunları düşünün. Kasım'dan sonra bir şans daha verilecek. O zaman planlı ve disiplinli olursanız hayatınızı düzenlemek daha kolay olacak. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astroloji
gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. Hafta başında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle görüşmeler var. Onlarla ilgili duygusal zamanlar var. Hafta ortasında evinizle ilgili değişiklikler tamamlanabilir. Ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanabilir. Hafta sonunda aşk ilişkinizle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Aşk ilişkinizde yeni adımlar atılabilir. Ciddi kararlar alınabilir. Hafta sonunda çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 15-21 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları gündemimizdeydi. Sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Kalp, damar, kan dolaşımı ile ilgili konulara bu haftada dikkat edin. Bu haftada bunlar gündemde. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili konular gündemde. Bu konularda ego savaşları var. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu konular sonuçlanacak. Estetik ve güzellikle ilgili daha fazla harcama bu hafta yapılabilir. Sağlık konularında daha fazla harcama yapabilirsiniz. Bu hafta ikili ilişkilerle ilgili görüşmeler var. Bu görüşmeleri yapın. Fazla detaylara takılmayın. Önümüzdeki haftadan sonra ilişkilerde yeni başlangıçlar olacak. Son aylarda kardeşlerinizle, akrabalarınızla, komşularınızla ilgili konular gündemimizdeydi. Bu konularda bazen gerildiniz. Bazen ani tepkiler verdiniz. Zaten Kasım 2021'den beri onlarla olan ilişkilerinizde farkındalıklarınız değişmeye başladı. Kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızla olan ilişkilerinizde yenilikler olması gerekiyordu. Bunu son aylarda daha fazla anlamaya başladınız. Bu hafta bu konularda sonuçlanmalar var. Eski eğitim konularının artık geride kalacağını anladınız. Eğitimle ilgili konularda farkındalığınız değişti. Eski eğitim sistemi değişti, eski alanlar değişti. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Mayıs 2023'e kadar eğitim konularında değişiklikler tamamlanacak. Son aylarda iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla daha fazla ilgilendiniz. Bu hafta bu konularda zorlandınız. Bazen yeni başlangıçlar yaptınız. Bu hafta bu konular sonuçlanacak, tamamlanacak. Yeni iş arayanlar iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında yeni iş başvurusu yapabilirsiniz. Bu alanlardan beklediğiniz iş haberlerini alıp yeni işe başlayabilirsiniz. Haziran 2020, Haziran 2022 arasında hayatınız tepetaklak oldu. İş, eş, evlilik, iş, kariyer, ebeveynler konularında hayatınızda köklü değişimler yaşandı. Bu konularda farkındalığınız arttı, değişikliklerin olması gerektiğini anladıysanız, kolayca değişimleri tamamladınız ama anlamadıysanız bu sizi zorladı. Psikolojik sorunlar yaşadınız. Zaten sene başından beri Satürn sizi psikolojik olarak zorladı. Kendinizle ilgili karamsar düşünceler içinde oldunuz. Kendinizle ilgili kuşkular içinde oldunuz. Sürekli kendinizi suçladınız. Şimdi bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartmalısınız. Siz yetersiz biri değilsiniz. Yetersiz ve değersiz biri hissinden kurtulun. Bu hissi size yükleyenlerden kurtulun. Değerinizi anlayın. Yeni sosyal ortamlarda bulunarak kendinize olan güveninizi kurmaya çalışın. Yeni ve farklı kişileri hayatınıza alın. Bu size iyi gelecek. Geçen haftaki dolunay nedeniyle depresif durumlar daha fazla yaşadınız. Bu depresif durumlardan kurtulun. Bunu kendi içinizde çekilerek kendinizi anlamakla geçirin. Kendinizi anlayın, ne istediğinizi anlayın. İsteklerinizle ilgili hayaller kurun. Hayallerinizi gerçekmiş gibi kurgulayın. Hayallerinizle ilgili adımlar atmaktan kaçınmayın. Yarı yoldan vazgeçmeyin. Kendinize olan güveninizi kazandığınız konularda odaklanın. Doğum haritanızda balık burcu 8 derece ise para konusunda bu hafta şanslı olacaksınız. Geçmişte yarım kalmış para konuları tamamlanacak.
Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. İsme imzalı olarak isterseniz astrolojigünlüğü@gmail.com adresime maille sipariş verebilirsiniz. Hafta başında parasal olarak güzel haberler var. Eski para konuları gündeme gelebilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle veya akrabalarınızla ilişkileriniz sonuçlanacak. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarda beklenen haber gelebilir. Hafta sonunda evinizde olmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar var. Evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz.